Bu topraklar sadece tarihin değil, aynı zamanda efsaneler, kayıp medeniyetler ve açıklanamayan olaylarla örülü. Yüksek dağların gölgesinde cinlerin dolaştığı mağaralar, perili şehirler ve tüyler ürpertici asker tanıklıkları gizleniyor. Gerçekle efsane arasındaki sınır burada silikleşiyor. Sahire Golgola, Çığlıklar Şehri. Bir zamanlar görkemli bir medeniyetti, şimdi ise lanetli bir harabe. Rivayetlere göre Moğolların katliamı sırasında ölenlerin ruhları bugün bile burada çığlık atıyor. Gece olduğunda bu yıkıntılar arasında duyulan fısıltılar ve haykırışlar şehrin karanlık geçmişini bugüne taşıyor. Lanetli Karakol. Afganistan'da görev yapan askerlerin geceleri gördükleri karanlık gölgeler ve açıklanamayan varlıklar. Bir askeri üssü perili hale getiren doğaüstü fenomenler. Kadim mağaralar ve dev efsaneleri, Afganistan'ın uzak köşelerinde antik uygarlıkların izlerini ve devasa varlıkların anlatımlarını keşfedeceğiz. Peki bu hikayeler sadece birer efsane mi, yoksa yüzyıllardır anlatılan bu karanlık olayların ardında gerçek bir sır mı var? Şimdi Afganistan'ın en gizemli, en ürkütücü ve en akıl almaz olaylarına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Öncelikle birkaç saniyeliğine durun. Bu videoda beğeni ve yorum rekoru kıralım arkadaşlar. Hemen yorumlarınızla eşlik edin, bir like bırakın ve videomuzu paylaşın. Tabii eğer yapabiliyorsanız bir de hype yapın. Bu videomuzda sonuçları biraz değiştirelim. Desteğinizi her zaman olduğu gibi şimdi de bekliyorum arkadaşlar. Ve işte başlıyoruz. Afganistan. Kayıp medeniyetlerin ve fısıldayan gölgelerin diyarı. Yüksek dağların, uçsuz bucaksız çöllerin ve unutulmuş medeniyetlerin ülkesi. Burada tarih ve mit iç içe geçmiş durumda. Kimi zaman bir mağara duvarına kazılmış kadim sembollerde, kimi zamansa rüzgarın taşıdığı fısıltılarda saklı olan bu sırlar keşfedilmeyi bekliyor. Efsaneler bu toprakların devlerin yurdu olduğunu anlatıyor. Göçebe halkların yüzyıllardır anlattığı hikayeler, insan aklının sınırlarını zorlayan varlıkların bir zamanlar burada dolaştığını söylüyor. Ancak Afganistan'ın gizemleri yalnızca mitolojiyle sınırlı değil. Tarih boyunca pek çok uygarlığın geçtiği bu topraklarda akıllara durgunluk veren olaylar yaşandı. Kayıp şehirler, yer altına uzanan mağara sistemleri, doğaüstü karşılaşmalar ve açıklanamayan asker tanıklıkları. Yani gizemli askeri olaylar. Bunların arasında en ürkütücü olanlardan biri ise Sahire Golgola, Çığlıklar Şehri. Bu lanetli yer tarihin en korkunç katliamlarından birine sahne oldu. 13. yüzyılda Cengiz Han'ın orduları şehirleri birer birer yakıp yıkarken Golgola halkı direnmeye çalıştı. Ancak Moğolların gazabı hayal edilemeyecek kadar acımasızdı. Efsaneye göre şehir taşlarının bile katledilenlerin kanıyla ağladığı söylenir. Erkekler, kadınlar, çocuklar, kimse sağ kalmadı. Fakat ya onların ruhları burada sıkışıp kaldıysa ve olan bitene her şeyin tek açıklaması buysa, bölgeyi ziyaret edenler neler duyuyor? Sessizlik içinde yankılanan fısıltılar, rüzgarın arasında duyulan ince keskin çığlıklar, sanki toprağın altından gelen boğuk hıçkırıklar. Gece çökünce Sahire Golgola bir başka dünyaya dönüşüyor. Ay ışığı yıkık duvarların üzerine uğursuz gölgeler düşürüyor. Birçok kişi bu harabelerde hayaletler göründüğünü anlatır. Geçmişin yankıları belki de hala burada saklı. Bazıları için bunlar sadece basit hikayeler, ama bölgeyi ziyaret edenler yaşadıklarını inanılmaz bir tutarlılıkla anlatıyor. Birçok kişi at nallarının sesi, kılıç çarpışmaları ve ölüm çığlıklarının havada asılı kaldığını iddia ediyor. Kimileri geçmişin bir şekilde bugüne sızdığını düşünüyor. Peki Sahire Golgola gerçekten lanetli mi? Bu harabelerin arasında kaybolmaya hazır mısınız? Çünkü birazdan tarih ve doğaüstünün iç içe geçtiği bu korkunç yolculuğa çıkıyoruz. Afganistan öyle herkesin bildiği gibi medeniyetten uzak, fakir ve ilkel bir ülke değil. Burası tam anlamıyla garip bir yer. Lanetli Karakol. Afganistan'ın Helmand eyaletinde 30 metre yüksekliğinde bir toprak yükselti. Uzaklardan bakıldığında sıradan bir tepe gibi görünebilir. Ancak Observation Post Rock, yani diğer adıyla Lanetli Karakol, tarihin derinliklerinden gelen uğursuz bir sessizlikle çevrili. Bu tepe yalnızca Amerikan deniz piyadeleri ve İngiliz askerleri için bir gözlem noktası değil.
aynı zamanda açıklanamayan olayların, ürkütücü hikayelerin ve paranormal karşılaşmaların merkezi. Burada görev yapan askerler gözleriyle gördüklerine, kulaklarıyla işittiklerine inanamadı. New York Times bu yer hakkında ayrıntılı bir makale yayınladı. Çünkü anlatılanlar basit bir savaş alanı hikayesinden çok daha fazlasıydı. Geceleri gökyüzünde garip ışıklar beliriyor. Karanlığın içinden gelen ürkütücü fısıltılar askerleri tedirgin ediyordu. Radyo sinyallerinde açıklanamayan parazitler, havada çürümüş et kokusuna benzeyen rahatsız edici bir koku. Hiçbir mantıklı açıklaması yoktu. Bu olaylar basit bir rastlantı mıydı yoksa bu tepenin derinliklerinde daha uğursuz bir şey mi saklıydı? Yerel halk bu bölgeyi lanetli bir bölge olarak görüyor. Taliban'ın kalesi olan Emir Ağa köylerinin sakinleri bu topraktan ne pahasına olursa olsun kaçınıyor. Onlara göre burası yalnızca Amerikalılar ve İngilizler için değil, Afgan komünistleri ve Sovyetler için de bir felaket alanıydı. Buraya kim geldiyse kan ve kayıplarla ayrılmıştı. Tarih boyunca burada yapılan her askeri eylem başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ancak bölgeyi asıl korkutucu kılan yakın geçmişte yaşanan tüyler ürpertici olaylardı. Yerel halk ilk Amerikan füze saldırıları sırasında Taliban savaşçılarının burada diri diri gömüldüğünü anlatıyor. O tepede ölümün kaçınılmaz olduğu bir yer inşa edilmişti. Amerikan deniz piyadeleri 2000'lerin başında bir üs kurmak için buraya geldiğinde sığ hendeklerde çok sayıda ceset ortaya çıkardılar. Bazıları yeni gömülmüştü, bazıları ise çok daha eskiydi. Şimdi tüm bu tarihsel dehşetin üzerine askerlerin yaşadığı paranormal olaylar da ekleniyordu. Gölgeler, fısıltılar, gece vakti hissedilen ani ürpertiler. Bir asker nöbet tutarken omzuna bir elin dokunduğunu hissetti ama arkasını döndüğünde kimseyi göremedi. Bir diğeri siperin kenarından bir figürün kendisini izlediğini söyledi ama o bölgeye kimsenin yaklaşmadığı kesindi. Bu savaş alanı mıydı yoksa zamanın ötesinden gelen ruhların dolaştığı lanetli bir bölge mi? Observation Post-Rock, diğer adıyla lanetli karakolun geçmişi kan, trajedi ve acıyla kazılmıştı. Ve görünen o ki bu toprakların ölüleri burada huzur bulmamıştı. Bilinmeyen korkuların peşinde. Amerikalı askerler Garmsir'deki çökmüş mağara sistemini kazarken eski kalıntılarla karşılaştılar. Bu kalıntılar yakın dönemde ölen Taliban savaşçılarına ait değil, çok daha eskiye dayanan insan kalıntılarıydı. Yerel bir bilim adamı bu bölgenin başlangıçta bir kale olarak inşa edildiğini, zamanla özellikle Peştunlar için kutsal bir mezarlık alanına dönüştüğünü belirtti. Kalenin temelleri 1740'lı yıllara kadar uzanıyor ve bu alandaki pek çok yapının imparatorluklardan, hatta Büyük İskender'den miras kaldığı söyleniyor. Ancak bu bölgenin geçmişi yalnızca bir tarihsel mekan olmasının ötesine geçiyor. O yıllardan günümüze kadar savaşların ve ölümlerin gölgesinde kalan topraklar sürekli bir huzursuzluk içinde. Bölgenin en karanlık zamanlarından biri Sovyet-Afgan Savaşı sırasında yaşandı. 1980'lerde isyancı komutan Nasim Akhundzada ve adamları yaklaşık 40 Afgan polis memurunu idam ettikten sonra kalıntılarını bu kutsal toprağa gömdüler. Bu acımasız olay bölgenin ölümle, umutsuzlukla ve ölü ruhlarla özdeşleşen kimliğini pekiştirdi. Ancak bu lanet sadece geçmişin hikayelerinde değil, günümüzün tanıklıklarında da kendini gösteriyor. 2009 yılında lanetli karakolda görev yapan onbaşı Jose Herrera, gizemli ışıklara ve tuhaf radyo parazitlerine tanık oldu. Asker sanki izleniyormuş gibi hissettiğini dile getirerek bölgenin karanlık etkilerinden nasıl etkilenmeye başladıklarını aktardı. Yerel halk bölgenin geçmişine dair korkutucu anlatılara sahip. Abdülgani bölgeyi ağır ve korku dolu olarak tanımlar ve orada ölenlerin ruhlarının hala mekanı terk etmediğine inanır. Sovyetler zamanında kaybolan tankların yankılarının hala bu topraklarda duyulabileceği söylentileri de mevcuttur. Bu tür paranormal vakalar bölgedeki toplu ölümlerle bağlantılı olarak görülür. İnsanların ruhları kanlı geçmişin izini bırakmakta, toprakların enerjisi ise bu sesler ve hayaletlerle yaşar. Afganistan tarih boyunca birçok imparatorluğun kabusu haline gelmiş. Bu topraklarda yaşanan savaşlar ve ölümler bu bölgeyi adeta lanetlemiş gibidir. Bölgedeki her çatışma, her ölü geri kalanları birer iz bırakarak bırakmış ve her kuşakla birlikte bu izler güçlenmiştir. David Martin bu toprakların hayaletlerin sarmaladığı bir kara parçası olduğunu belirtir. Ve bu izlerin sadece geçmişin hayaletleriyle değil, aynı zamanda geçmişin korkularıyla şekillendiği düşünülebilir. Afganistan'ın devleri.
Kayıp bir ırk mı yoksa sadece bir efsane mi? Hikaye ilk kez duyulduğunda hızla yayıldı ve özellikle dünya çapında merak uyandıran bir fenomen haline geldi. Hikayeye göre Afganistan'ın zorlu ve dağlık Kandahar bölgesinde Amerikan ordusunun bir devriyesi kaybolmuştu. Gerçekten de bu tür coğrafyalarda kaybolmak, insanın zaman ve mekan algısını yitirebileceği, efsanevi bir hikayeye dönüşebilecek kadar büyük bir tehlike barındırıyordu. Bölgeyi tarayan arama kurtarma ekibi derin ve karanlık bir mağaranın girişine ulaştı. Fakat bu sıradan bir mağara değildi. Girişin hemen önünde devasa bir varlıkla karşılaştılar. Anlatılanlara göre bu yaratık insan formuna benzerdi ama boyutları ve fiziksel özellikleri tam anlamıyla tanımlanamayacak kadar büyüktü. Varlık 3,5 ila 4,5 metre boyunda, yani ortalama bir insanın 3 katı kadar uzunluktaydı. Kaslı ve iri yapısıyla dikkat çeken dev, kırmızımsı saçları ve sakalıyla adeta doğanın bir parçası gibi görünüyordu. Ellerinde 6 parmak vardı ve dişleri çift sıra halinde sıralanmıştı. Hepsi de keskin ve ölümcüldü. Cildi yaşadığı sert koşullara dayanıklı bir biçimde kırmızımsı, yıpranmış bir dokuya sahipti. Ancak en dikkat çeken özelliği devin elinde taşıdığı devasa mızrak oldu. Bu dev yaratık tıpkı tarih boyunca anlatılan eski efsanelerde olduğu gibi devasa bir silah taşır ve yaşamını sürdüren bir mitin temsilcisi gibi duruyordu. Karşılaşmanın hemen ardından devin askerlerle yüz yüze gelmesi ölümcül bir çatışmaya dönüştü. Sonuçta zorlu şartlarda hayatta kalmayı öğrenmiş ve en acımasız koşullarda eğitilmiş askerler bile bu yaratık karşısında zorlandı. Çatışma hızlı ve ölümcül bir hal aldı. Şiddetli bir mücadele sonrasında dev öldürüldü ama bu zaferin bedeli ağır oldu. Ekip kayıplar verdi ve sağ kalanlar yaralı olarak hayatlarını devam ettirmeye çalıştı. Devin cesedi daha sonra helikopterle taşındı. Ancak bu sıra dışı kargo muazzam boyutu ve ağırlığı nedeniyle oldukça zor bir operasyon gerektiriyordu. Bir kargo ağıyla taşınan cesedin varış noktasına ulaşıp ulaşmadığı veya nereye gönderildiyse hala büyük bir sır olarak saklanıyor. Yalnızca bazı yetkililer bu olayın iç yüzünü biliyor olabilir. Ancak hala detaylar netleşmiş değil. Bununla birlikte bu hikaye sadece tek bir olayla sınırlı kalmadı. Havoc Journal, Amerikan askerlerinin Afganistan'da devlerle karşılaştığına dair sayısız anlatıyı içeren bir derleme yayımladı. Bu anlatılarda yalnızca bir değil birkaç farklı devin varlığından söz ediliyordu. Bu devlerin yaşadığı coğrafyanın tıpkı tüm insanlık tarihinin kaybolmuş efsaneleri gibi çok uzun zaman önce bu topraklarda var oldukları iddia ediliyordu. Kimi askerler devlerle olan bu gizemli karşılaşmaların kendilerini hem korkutucu hem de büyüleyici bir şekilde derinden etkilediğini söylüyor. Art Bilim programı da dahil olmak üzere dünya çapında birçok kişi bu hikayeye kulak verdi ancak hiç kimse bu devlerle ilgili tüm gerçekleri tam olarak öğrenemedi. Birçok farklı hikaye ve karşılaşma Afganistan'daki dağlarda bekleyen devlerin doğasını daha da belirsiz hale getiriyor. Bu devlerin sadece birer mit değil, gerçek olabileceğini gösteren daha fazla iddia zamanla halk arasında bir efsaneye dönüştü. Fakat yine de bu yaratıkların hikayeleri yalnızca Afganistan'ın korkunç geçmişinin ve bilinmeyenin derinliklerine dair bir pencere açıyor. Belki de bu devler sadece birer öykü değil, yüzlerce yıl boyunca kaybolan ve unutulmaya yüz tutmuş bir halkın geriye kalan yankılarıdır. Ve burada karşılaşılan dev Kandahar deviydi. Kunar devi, ordu termal kameralarına yansıyan imkansız gerçek. 2008 yılından 2009'a kadar Afganistan'ın Kunar vilayetinde bir piyade takım lideri olarak görev yapan bir askerin aktardığı bu hikaye, sıradan bir gece devriyesinin nasıl akıl almaz bir karşılaşmaya dönüştüğünü anlatıyor. O gece askerler bir köyde şüpheli İET, yani el yapımı patlayıcı hareketliliği olduğunu düşünüyorlardı. Bu yüzden gözlem amacıyla bir tepeye konuşlandılar. Teğmen takım liderine Recon 3 adı verilen yeni bir termal görüntüleme sistemi vermiş ve ondan bu sistemin yeteneklerini keşfetmesini istemişti. Asker termal görüntüleme cihazını test etmeye başladığında Kunar Vadisi'nin karşı tarafına odaklandı. İlk başta her şey normaldi. Köyü, vadinin kıyısını ve etrafta hareket eden sıcak noktaları izliyordu. Ancak bir anda dağın zirvesindeki kayalık çıkıntılardan birinde devasa bir ısı kaynağı belirdi. İlk başta bir grup Taliban savaşçısının kamp ateşi etrafında toplandığını sandı. Ancak birkaç saniye sonra bu ısı kaynağı tek bir varlık olarak ayağa kalktı. Asker cihazın yakınlaştırma özelliğini sonuna kadar açtı ve gördüğü şey karşısında şok oldu.
Bu varlık ateşin etrafındaki insanlardan çok daha büyük ve kalın yapılıydı. Kaslı ve heybetli duruşu normal bir insanın boyutlarının çok ötesindeydi. Gözleri sanki yanmayan bir ateşin ışığında parlıyordu. Omuzuna kadar inen bir pelerini ya da kalın bir giysisi vardı. Ancak yüzü ve elleri net bir şekilde görülebiliyordu. Yüz hatları insanı andırıyordu ama tam olarak insana benzemiyordu. Ağır adımlarla hareket ettiğinde zemini sarsan bir cüsseye sahipti. Yanındaki diğer insanlar onun devasa gölgesinde kayboluyordu. Asker gördüğünü anlamlandırmaya çalışırken nefesini tuttu. Bu şey insan olamazdı. Yüreğinde yükselen korku, asker eğitiminde daha önce hiç karşılaşmadığı bir histi. O sırada varlık yavaşça ateşten uzaklaştı ve karanlığın içine doğru adım attı. Sessiz ama kendinden emin hareketlerle vadiye doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Askerler bu anı hayatı boyunca unutamayacağını biliyordu. Bu zamanın ve mekanın ötesinde bir varlıktı. Kunar Devri karşılaşması tekil bir olay değildi. Amerikan askerlerinin Afganistan'da devasa varlıklarla ilgili başka anlatımları da bulunuyor. Gazi topluluğunun yayın organlarından biri olan Havoc Journal bu tür olaylarla ilgili tanıklıkları içeren makaleler yayınladı. Bir askeri gazeteci bu konuyu araştırırken başka askerlerle yaptığı konuşmada şu sözleri kaydetti. Bu varlıklar sadece birer efsane değil, belki de geçmiş savaşların yankıları. Bazı ruhlar bu topraklara sonsuza dek bağlı kalmış gibi hissediliyor. Askerlerin aktardığı bu hikayeler zamanla birbirini besleyen bir efsane haline geldi. Kimilerine göre bunlar doğaüstü varlıklar, kimilerine göre ise bilinmeyen bir insan türünün son kalıntılarıydı. Ama her şekilde de bu devler Afganistan'ın derinliklerinde bir yerlerde varlıklarını hala sürdürüyor olabilir. Peki bu devler kimdi? Tarih öncesi bir insan türüne mi aittiler? Yoksa bu topraklarda yaşayan ve ölen ruhların fiziksel dünyaya yansımış yankıları mıydı? Ve en önemlisi Afganistan'ın dağlarının derinliklerinde daha kaç tanesi saklanıyordu? Belki de bu devler modern dünyanın unuttuğu kadim bir sırrın yaşayan kalıntılarıydı. Şimdi Afganistan'ın bilinmeyen derinliklerinde daha fazla gizemi açığa çıkarmak için yolculuğumuza devam ediyoruz. Bamiyan Vadisi. Bamiyan Vadisi, Afganistan'ın ortasında yer alan ve derin tarihsel ve kültürel mirasıyla dikkat çeken gizemli bir bölgedir. Bu vadi sadece eski medeniyetlerin izlerini taşıyan kalıntılarla değil, aynı zamanda yaşanan paranormal olaylar ve efsanelerle de anılmaktadır. Bamiyan'ın tarihi kökeni eski zamanlara kadar uzanan bir sırrı barındırır. Efsaneler birçok farklı kültür ve dinin bu bölgeyi bir geçiş noktası olarak kullandığını öne sürer. Hem mistik hem de tarihsel bağlamda derinlemesine bir inceleme, bu bölgenin aslında sadece bir coğrafi alan olmadığını, bir zamanlar çok daha fazlasını barındıran bir gizli hazinenin olduğu izlenimini verir. Bamiyan Vadisi'nin bilinen en dikkat çekici özelliği ünlü Bamiyan Buda heykelleridir. Bu heykeller tarih boyunca tüm dünyada tanınan devasa yapılar olmuştur. Yüksek dağların içine oyulmuş olan bu devasa Budalar 6. yüzyıla tarihlenir ve sadece dini bir sembol değil, aynı zamanda bölgenin eski halklarının mühendislik, sanat ve kültür anlayışlarını simgeler. Ancak 2001 yılında Taliban tarafından tahrip edilen bu heykellerin kaybı sadece bir kültürel yıkım değildir. Bir zamanlar bu bölgenin taşıdığı gizemin de kaybolmasıdır. Her iki Buda heykelinin devasa boyutları bir zamanlar bu bölgenin ne kadar güçlü ve etkileyici bir medeniyetin merkezi olduğunu göstermektedir. Bamiyan Vadisi'nin mistik yönleri bölgeye dair birçok efsane ve hikayede gizlidir. Özellikle bu topraklarda sıkça bahsedilen bir diğer konuysa vadinin derinliklerinde yaşayan dağ insanları efsanesidir. Anlatılara göre bu dağlarda yaşayan insanlar zamanın çok ötesinde bir bilgiye sahip, dünyayla bağlantılarını kesmiş ancak içsel güçlerini geliştirmiş varlıklardır. Onlar geçmişin kaybolan bilgeliğiyle ilişkilendirilen çok güçlü kişiliklerdir ve bazen onları görenler garip ve ürkütücü deneyimler yaşadıklarını anlatırlar. Bazı yerel halk bu bölgedeki kayalıkların ve mağaraların derinliklerinde bilinenin ötesinde varlıkların ve güçlerin bulunduğuna inanır.
Bu tür hikayeler bölgenin sürekli bir gizem içinde kalmasına ve çevresindeki halkın dikkatli ve saygılı olmasına yol açmıştır. Bir başka ilginç hikaye ise Bamiyan Vadisi'nde yaşanan paranormal olaylarla ilgilidir. Çeşitli gezginler ve araştırmacılar bölgeyi ziyaret ettiklerinde beklenmedik ve açıklanamayan olaylarla karşılaşmışlardır. Özellikle gece saatlerinde bazı yerlerde sesler duyulmakta, ağaçların dalgaları arasında tuhaf ışıklar gözlemlenmektedir. Bu olaylar hem bilimsel hem de mistik bir açıdan araştırılmıştır. Bazı yerel halk bu ışıkları eski ruhların, kadim tanrıların veya dağ insanlarının ruhlarının işareti olarak kabul eder. Diğer bazı görüşlere göre ise bu ışıklar eski bir medeniyetin kaybolan teknolojilerinin etkisi olabilir. Ne olursa olsun bu bölgedeki paranormal olaylar onu ziyaret edenlerin çoğunda unutulmaz bir etki bırakıyor. Bamiyan Vadisi aynı zamanda Orta Asya'nın ve Eski Doğu'nun en önemli dini ve kültürel yollarından biri olarak kabul edilir. Buhara'dan Tibet'e, Çin'den Hindistan'a kadar uzanan bir dini yolun merkezinde yer alan bu bölge, farklı inanç sistemlerinin, ruhsal öğretilerin ve geleneklerin buluşma noktasıydı. Budizm, Hinduizm ve diğer eski inançlar burada zaman içinde harmanlanmış, birbirini etkilemiş ve yaratıcı bir sinerji oluşturmuştur. Bölgede yapılan kazılar çok sayıda antik kutsal alanın, tapınakların ve dini kalıntıların varlığını ortaya koyuyor. Ancak bu tür yapıların kaybolmuş olmasının arkasında yatan nedenler hala tam olarak bilinmemektedir. Bazı teoriler bu kayboluşların kasıtlı olarak yapıldığını ve bölgedeki halkın bu yapıları ya da bilgileri bilinçli olarak yok ettiğini öne sürmektedir. Bamiyan Vadisi'nin tıpkı eski Mısır'daki gibi bir tür göksel bilgi aktarımı noktasında olduğuna dair teoriler de bulunuyor. Bazı araştırmacılar bölgedeki kayalıkları ve mağaraları eski medeniyetlerin yıldızlara olan bağlantılarının bir sembolü olarak görmektedir. Yıldızlar, kadim halkları için bir tür ilahi rehber, zamanın ve mekanın ötesine geçen bir bağlam sunmuştur. Bamiyan Vadisi'nin bu tür bir bağlamda değerlendirilmesi, bölgenin sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal yolculuk açısından da önemli olduğunu ortaya koyuyor. Belki de eski halklar, bu bölgeyi bilinçli olarak bir geçiş alanı olarak seçmiş ve burayı yıldızların ve göksel varlıkların rehberliğinde bir öğreti alanı olarak kullanmışlardır. Afgan Sfenksi. Doğanın bir oyunu mu, kaybolmuş bir uygarlığın mirası mı? Bamiyan Vadisi'nde yüzyıllardır sessizce gökyüzüne yükselen bir figür var. Afgan Sfenksi. İlk bakışta kayalıkların doğal bir uzantısı gibi görünebilir. Ancak detaylarına dikkatlice bakıldığında doğanın rastgele şekillendirdiği bir oluşumdan çok daha fazlası olduğu hissediliyor. Keskin hatları, dengeli oranları ve Giza'daki ünlü Büyük Sfenks'e olan şaşırtıcı benzerliği
buranın gerçekten kadim bir uygarlığın eseri olup olmadığı sorusunu akıllara getiriyor. Bu devasa yapı zamana meydan okuyan bir bilinmezlik içinde hala keşfedilmeyi bekliyor. Bazı araştırmacılar Afgan Sfenks'inin tamamen doğal bir kaya oluşumu olduğunu öne sürer. Alternatif teoriler buranın kadim bir uygarlığın geride bıraktığı devasa bir anıt olabileceğini iddia eder. Şekil ve oranlarının gelişigüzel bir doğa harikasından çok kasıtlı bir mimari tasarım gibi görünmesi bu ihtimali güçlendiriyor. Eğer gerçekten insan yapımıysa bu bilinmeyen bir medeniyetin Afganistan topraklarında Giza'daki piramitler kadar eski ve gizemli bir yapı inşa ettiğini gösteriyor olabilir. Ancak bu hipotezi kanıtlamak için gereken detaylı arkeolojik çalışmalar, bölgedeki siyasi istikrarsızlık ve zorlu arazi koşulları nedeniyle bugüne kadar gerçekleştirilemedi. Burası gerçekten bir medeniyetin izi ise o medeniyet kimdi ve neden tarih sahnesinden silindi? Bu yapı hangi antik topluluk tarafından ve ne amaçla inşa edildi? Tüm bu sorular Afganistan'ın saklı tarihini aydınlatabilecek potansiyel keşiflere işaret ediyor. Bugün Afgan Sfenks'i hala yalnız ve gizemli bir şekilde yükseliyor. Kimileri için sadece ilginç bir kaya oluşumu, kimileri içinse tarihin unuttuğu bir harabe. Ancak bir gün bölgedeki arkeolojik araştırmalar derinleştikçe belki de bu esrarengiz yapı hakkındaki sırlar açığa çıkacak. Peki bu Sfenks sadece doğanın bir cilvesi mi yoksa insan elinin eseri olan kayıp bir anıt mı? Yorumlarınızı lütfen bizimle paylaşın arkadaşlar. Zoak'ın Kayıp Şehri. Zoak'ın Kayıp Şehri, tarihsel ve mitolojik bağlamda Afganistan'ın derinliklerinde gizemli bir yolculuğa davet eden bir yer. Bu efsanevi şehir, Pers mitolojisinin en karanlık figürlerinden biri olan Zoak'ın ismiyle özdeşleşmiştir. Zoak, başında iki yılanın yer aldığı korkunç bir figür olarak Orta Asya'nın kadim geçmişindeki güç mücadelelerinin ve mistik inançların bir yansımasıdır. Efsaneye göre kahraman Fereydun, Zoak'ı yok etmek için mücadele ederken yalnızca bir kötü hükümdarı değil, aynı zamanda bu bölgenin çok eski mistik güçlerini de geride bırakmıştır. Zoak'ın Kayıp Şehri, bu mücadelelerin izlerini taşıyan bir mekan olarak geçmişin karanlık sırlarını gün yüzüne çıkarmayı vaat eder. Afganistan'ın bu gizemli bölgesindeki Kayıp Şehri aynı zamanda Afgan Sfenks ile de ilişkili olabilir. Sfenks figürü Antik Mısır'dan Orta Asya'ya kadar uzanan büyük bir mitolojik etkiye sahiptir ve figürün sıklıkla insan ve hayvan formlarını birleştiren temsil biçimleri gizemli anlamları simgeler. Afgan Sfenks'i bölgenin kadim koruyucusu olabilir ve Zoak'ın Kayıp Şehri ile kurduğu bağ her ikisinin de birbirini tamamlayan mitolojik bir yapı oluşturmasına olanak tanıyabilir. Yani gerçek olabilirler. Bu tür semboller antik halkların derin inanç sistemlerine dair ipuçları sunar ve Zoak'la Sfenks'in bu yerlerdeki gücünü simgeleyen yapılar ve izler bir zamanlar bu bölgelerdeki yaşamın nasıl şekillendiği hakkında derinlemesine düşünmemize yol açar. Zoak'ın Kayıp Şehri aynı zamanda eski bir hükümdarın ve onun şiddetli yönetiminin sembolü olarak Orta Asya'nın geniş coğrafyasındaki kültürel etkileşimleri ve savaşları da gözler önüne serer. Pers İmparatorluğundan Hindistan'a kadar uzanan geniş bir alanda Zoak gibi figürlerin ortaya çıkması, bölgenin tarihinin ne kadar karmaşık ve çok katmanlı olduğunun bir göstergesidir. Sonuç olarak Zoak'ın Kayıp Şehri hem tarihsel hem de mitolojik bir keşif olma potansiyeline sahip. Bu bölgedeki kalıntılar yalnızca kadim inançların izlerini taşımıyor. Orta Asya'daki eski uygarlıkların kültürel ve ruhsal dinamiklerini anlamamız için bir anahtar işlevi görebilir. Zoak'ın Kayıp Şehri belki de hala sırlarla dolu olan bir geçmişin bugüne taşınan bir simgesi olarak varlığını sürdürüyor. Vimana'nın keşfi. 2012 yılında dünya liderlerinin Afganistan'a yaptıkları yüksek profilli ziyaretler yalnızca uluslararası ilişkiler açısından değildi. Aynı zamanda dünya genelindeki eski medeniyetlere dair pek çok teoriyi yeniden gündeme getirdi. Bu ziyaretlerin ardında ne olduğunu sorgulayanlar birkaç olasılık üzerinde durdu. Öne çıkanlardan biri bu liderlerin Afgan çöllerinin derinliklerinde kaybolmuş eski teknolojiler ve efsanelerle dolu bir keşif yapmak amacıyla gitmiş olmalarıydı. Sızdırılan bilgiler bu ziyaretlerin ardında yaklaşık 5000 yıl öncesine ait bir Vimana'nın keşfi olduğunu öne sürdü. Vimana, eski Hint mitolojisinde tanrıların ve kahramanların gökyüzünde seyahat etmek için kullandığı hava araçları olarak tanımlanır.
Bu buluş sadece tarihsel bir keşif değildir. Antik bilgelik ve kaybolmuş teknolojilerin varlığını yeniden sorgulatacak bir olaydır. Vimana'nın keşfi, modern bilim ve arkeolojinin çok daha derin bir tarihe ışık tutması gerektiğini düşündüren bir ipucu olarak karşımıza çıkıyordu. Vimana'nın varlığı yalnızca bir hava aracı değil, aynı zamanda çok daha kapsamlı bir teknolojinin izlerini taşıyor olabilir. Hindistan'daki eski metinler ve kutsal kitaplar, Vimanaların gelişmiş mühendislik ve uçuş teknolojileriyle donatıldığını belirtmektedir. Mahabharata ve Ramayana gibi eserlerde bu uçan makineler, tanrıların ve büyük kahramanların kullandığı araçlar olarak tanımlanır ve bazen gök araçları ya da uçan saraylar olarak adlandırılır. Ve bu anlatımlar binlerce yıl öncesinde yazılmıştır ve günümüz Hint diyarının kutsal metinlerini oluşturmaktadır. Tarihçiler bu metinlerdeki bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını araştırırken, bulguların eski uygarlıkların modern dünyanın teknolojisinden çok daha ileri seviyelerde olabileceğini ima ettiğini keşfettiler. Ancak Afganistan'daki bulgular bu kadim teknolojilerin gerçek olabileceğine dair somut kanıtlar sunuyor ve tarihsel anlatıların ne kadar derin bir bilgiye dayandığını gösteriyor. En azından şunu düşünmek lazım. Binlerce yıl önce ilkel sandığımız o insanlar bu uzay araçlarını nasıl düşündüler, nasıl hayal ettiler ve dahası nasıl yazabildiler? Afganistan'daki keşif aynı zamanda bölgedeki eski medeniyetlerin kültürel bağlamını da gözler önüne seriyor. Eğer Vimana'nın kalıntıları gerçekten mevcutsa bu buluş yalnızca Hindistan'la sınırlı kalmayıp Orta Asya ve hatta Mezopotamya'daki eski toplumlarla da bağlantılı olabilir. Birçok araştırmacı bu tür teknolojilerin kaybolmuş medeniyetlerin bilimsel bilgisinin bir yansıması olduğuna inanır. Bilim adamları eski Hindistan'la Orta Asya arasında ticaret yollarının ve kültürel etkileşimlerin varlığına dair pek çok kanıt bulmuşlardır. Bu, Vimanaların ve benzeri teknolojilerin sadece Hindistan'da değil, tüm Asya kıtasındaki uygarlıklar arasında paylaşılan bir bilgi ve deneyim birikimi olabileceğini düşündürmektedir. Bazı teoriler günümüz Hindistan'ındaki bazı mimari yapıları, özellikle de büyük tapınakların ve yapıların bu eski teknolojilerin izlerini taşıyor olabileceği şeklinde yorumlamaktadır. Vimana'nın tasarımı ve işlevselliği modern mühendisliğe benzer bir dizi prensibe dayanıyor olabilir. Belki de bu eski uygarlıkların bilgileri Hindistan'ın antik yapılarında gömülü kalmış ve zamanla onları anlamaya çalışan çağdaş mühendisler tarafından keşfedilmiştir. Bu tür bir düşünce, Vimana'nın keşfiyle ilgili olarak sadece geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin teknolojilerinin de izlerini bulmamıza olanak tanıyabilir. Sonuç olarak, Afganistan, kadim sırlarla, kayıp medeniyetlerle ve açıklanamayan olaylarla örülü topraklar. Tarihin tozlu sayfalarında unutulmuş gibi görünen ama hala yankılanan çığlıklar bu topraklarda varlığını sürdürüyor. Çığlıklar şehrinin hayaletleri, lanetli karakolun laneti, dağların derinliklerinde saklanan devler ve eski tanrıların izlerini taşıyan kayıp şehirler. Bunlar sadece birer mit mi yoksa geçmişin gölgesinde saklanan gerçekler mi? Peki ya biz? Bildiğimizi sandığımız tarih aslında öğrenmemiz gerekenlerin sadece küçük bir parçasıysa? Eğer cevaplar bizim henüz keşfetmeye cesaret edemediğimiz yerlerde saklıysa? Dünya açıklanamayan sırlarla dolu ve bizler o sırları keşfetmeye devam edeceğiz. Bu yolculuğa gel sen de katıl. Kanalımıza abone ol, videoyu beğenmeyi unutma ve yorumlarda düşüncelerini bizimle paylaş. Sence bu anlatılanlar sadece birer efsane mi yoksa tarihin bilinmeyen gerçekleri mi? Gizem ve keşif dolu yeni videolarımızda görüşmek üzere. Ben Volkan Çelik. Hoşça kalın.